Dünyanın en zengin ve etkili ülkesi. Son 100 yılın süper gücü. Amerika Birleşik Devletleri. Ülkeler hakkında daha fazla video için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve önerilerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bugün yaklaşık 100 yıldır sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik, siyasi ve askeri olarak dünyayı yöneten Amerika Birleşik Devletleri'ni yakından inceleyeceğiz. Kuzey Amerika bölgesinde konumlanan ABD'nin sadece iki komşusu bulunur. Kuzeyde kültürel olarak en yakın olduğu ülke Kanada, güneyde ise Meksika ile sınırdaştır. Doğusunda Atlantik Okyanusu, güneyinde Meksika Körfezi, batısında ise Pasifik Okyanusu bulunuyor. Kuzeyde ABD'nin bir eyaleti olan Alaska ile birlikte ülkenin birçok deniz aşırı toprağı var. Bunlardan en ünlüleri Pasifik Okyanusu'nun ortasında konumlanan ve dünyanın en ünlü tatil bölgelerinden biri olan Hawaii Adaları, Kuzey Kore'nin sürekli bombalamakla tehdit ettiği Guam Adası, Pasifik'teki bağımsız Samoa Devleti'nin yakınında çok küçük birkaç adadan oluşan Amerikan Samoa'sı, iç işlerinde bağımsız fakat dış işlerinde ABD'ye bağlı olan Porto Rico'yu sayabiliriz. Ayrıca ABD'nin yine Pasifik Okyanusu üzerinde sadece askeri havalimanının bulunduğu Palmyra Atölye gibi birkaç mercan adası da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki sınır 8891 kilometre ile iki ülke arasındaki en uzun sınırdır ve çok büyük bir kısmında herhangi bir güvenlik kontrolü bulunmaz. İlk bakışta Kanada'ya ait gibi görünen ve Kanada'nın en büyük şehirlerinden Vancouver'a 20 dakika mesafedeki Point Roberts kasabası aslında ABD'ye ait ve bu kentte yaşayan 1000 kişilik popülasyon ABD'ye gitmek isterlerse yaklaşık 3 saatlik bir araba yolculuğu yapmak zorundadır. Ve yine Kanada'nın Manitoba eyaletine ait olması gerekirken ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı olan Northwest köşesi, ayrıca Amerika'nın en kuzeyindeki eyaleti Alaska ile Rusya'nın en doğu ucu Bering Boğazı bölgesindeki Diamond Adalarından büyük olanı Rusya'ya, küçük olanı ise ABD'ye aittir. Amerika Birleşik Devletleri 50 devletten oluşur ve her bir devlet kendi sınırları içerisinde yönetim yetkisine sahiptir. Bu 50 devlet birleşerek federal devleti oluşturur. Her bir Amerikan vatandaşı hem eyalet devletinin hem federal devletin vatandaşıdır. Fakat bir Amerikan vatandaşı istediği eyalette herhangi bir izin almadan yaşayabilir. Kaliforniya 40 milyonluk nüfusu ile en büyük eyalet iken New York şehri ülkenin en büyük şehridir. New York'tan sonra Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia ülkenin başlıca şehirleri arasında sayılabilir. Federal devletin başkenti Washington ise 670 bin kişilik popülasyonu ile büyüklük sıralamasında 22. sırada bulunuyor. Birleşik Devletler'in şu an kullanımda olduğu bayrağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşuyor. Toplamı 13 olan şeritlerin 6'sı beyaz, 7'si kırmızıdır. Ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallığa baş kaldıran ve ülkenin kurucu devletleri olan 13 koloniyi simgelerler. Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde ülkenin eyaletlerini simgeleyen 50 adet beyaz yıldız vardır. 47 yıl boyunca 48 yıldızlı bayrak kullanıldıktan sonra 4 Temmuz 1959'da 49 yıldıza, 1960 yılında ise 50 yıldıza geçilmiştir ve Amerikan bayrağı 60 yıldır değiştirilmemiştir. Bayraktaki renklerin ifade ettiği anlamlar ise beyaz saflık ve temizlik, kırmızı kahramanlık ve cesaret, mavi ise azmi simgeler. Amerika Birleşik Devletleri 9,7 milyon kilometre karelik yüz ölçümü ile dünyanın en büyük 4. ülkesidir. Çok geniş sınırlara sahip olan bu ülke fiziksel ve iklimsel olarak çeşitlilik gösteriyor. Aynı ülke içerisinde geniş tarım arazileri, çöller, sık ormanlar, karla kaplı yüksek sıra dağlar ve tropikal iklim görmek mümkün. Amerika uzun yıllardır dünyanın en büyük ekonomisi unvanını elinde bulunduruyor ve en yakın rakibi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden 7 trilyon dolar daha zengin durumda. Gayri safi yurt içi hasılaya göre ise dünya ekonomisinin %22'sini tek başına Amerikan ekonomisi oluşturuyor. Amerikan eyalet ekonomilerinin diğer ülkelerin ekonomileriyle kıyaslandığı bu harita, Amerika Birleşik Devletleri ile dünyanın geri kalanı arasındaki ekonomik uçurumu özetliyor. Sadece Kaliforniya eyaletinin ekonomisi, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden biri olan İtalya ile aynı büyüklükte. Texas eyaleti İspanya ile, New York eyaleti Meksika ile aynı büyüklüktedir. Pasifik'te birkaç adadan oluşan Hawaii Adaları bile Suriye'den daha büyük bir ekonomiye sahip. Amerikan şirketleri teknolojik ilerlemede en ön sıralarda yer almaktadır ve son 30 yılda dünya teknolojisine yön veren Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Uber, Airbnb en değerli Amerikan şirketleri arasında bulunuyor.
Sadece Apple şirketinin piyasa değeri Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasından daha büyük. Çok geniş ve uçsuz bucaksız verimli arazilerini çok etkili bir şekilde kullanabilen Amerikalılar, ülke ekonomisinin sadece %1.6'sını oluştursa da tarımsal olarak kendi kendine yetebiliyor ve tarım çok büyük bir ihracat kalemini oluşturuyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ve dünyanın ikinci büyük sanayi imalatçısı konumunda. New York Menkul Kıymetler Borsası dünyanın en büyük borsası konumunda ve en önemlisi Amerikan doları dünyanın önde gelen rezerv para birimi olup 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası kuruluşlarda merkezi bir rol oynamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Turizm Örgütü'nün verilerine göre 76 milyon turistle Fransa'dan sonra dünyada en çok ziyaret edilen ikinci ülke konumunda. Turizmde New York, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Chicago gibi şehirler başı çekerken, New York'taki Özgürlük Anıtı, Times Meydanı, Empire State Binası, Central Park, Metropolitan Müzesi, Büyük Kanyon ve Beyaz Saray gibi dünyaca ünlü birçok turistik bölgesi bulunuyor. Başta Disneyland olmak üzere SeaWorld, Cedar Point, Universal Studios gibi dünyanın en büyük tema parklarına sahip olan Amerika, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, MIT gibi dünyanın en iyi üniversiteleri ve yaklaşık 6.000 uluslararası üniversite ve koleji ile dünya çapında milyonlarca öğrencinin en önemli uluslararası eğitim lokasyonu olan ABD, her yıl her branşta en yetenekli, yetişmiş insanı ülkesine kazandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 324 milyonluk nüfusu ile Çin ve Hindistan'dan sonra dünyanın en kalabalık 3. ülkesidir. Ülke nüfusunun %81'i şehirlerde yaşıyor ve ekonominin hareketli, yaşam standartlarının yüksek olduğu Kaliforniya, New York, Florida, Texas gibi kıyı eyaletlerinde insan yoğunluğu daha fazladır. Dünyanın ilk göçmen ülkesi ve rüyalar diyarı unvanına sahip Amerika, yaklaşık 300 yıldır en popüler göçmen ülkesidir. Ülkenin %60'ını beyazlar oluştururken %12.3'ünü Afrika kökenliler, %5.5'unu Asyalılar oluşturuyor. Amerika kıtasının beyaz adam öncesi yerel halkları ise ülkede %1'den daha az bir nüfusa sahip. %18'lik bir popülasyonu ise Hispanikler yani İspanyol kökenliler oluşturuyor. Yüksek popülasyonuna rağmen ABD her yıl binlerce göçmen almaya devam ediyor. Ülkemizde Green Card olarak bilinen, resmi adı Diversity Visa yani çeşitlilik vizesi olan tamamen şansa dayalı bir çekiliş ile Amerika her yıl ülkesinde çok fazla olan Hintli, Çinli, Meksikalı gibi milletleri hariç tutarak yaklaşık 55 bin civarında göçmen almaktadır. Burada ülkesindeki çeşitliliği artırarak birkaç milletin nüfusu domine etmesini engellemeyi amaçlıyor. Dünyanın en büyük göçmen ülkesi olan Amerika'da 350 civarında dil konuşuluyor. Amerika'nın kurucu 13 eyaletinin Büyük Britanya İmparatorluğundan kazandığı bağımsızlık sonrası bu 13 eyaletin konuştuğu dil olan İngilizce, Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlıkla konuşulan dili haline geldi. Fakat günümüzde ülkede İngilizcenin resmi dil olduğuna dair federal bir yasa bulunmuyor. Zamanla Kuzey Amerika'daki Fransız ve İspanyol kolonilerinin yapılan savaşlar sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ne katılması ile Fransızca ve İspanyolca ülkede en çok konuşulan diller arasına girdi. Günümüzde New Mexico gibi eski İspanyol kolonisi eyaletlerde İngilizcenin yanında İspanyolca da resmi dildir. Fransızlar tarafından kurulan ve adını dönemin Fransa Kralı 14. Louis'den alan Louisiana'da ise resmi dil İngilizce ve Fransızcadır. Ülkede en çok konuşulan diller arasında İngilizcenin ardından İspanyolca, Çince, Vietnam ve Filipin dilleri, Arapça, Rusça gibi yüzlerce göçmen dilleri Amerika içerisinde konuşulmaktadır. Amerika dini bakımdan Hristiyanlığın ağırlıkta olduğu bir ülke. %65'lik Hristiyan nüfusun %43'ü Protestan, %20'si Katolik, %2 ise yerel bir tarikat olan Mormonlardan oluşur. İsrail'den sonra en yüksek Yahudi nüfusunu barındıran Amerika'da Yahudiliğin nüfusu oranı %2'dir. Daha sonra %1'lik oranlarda İslam, Hinduizm ve Budizm gelir. Ülkede %26'lık bir popülasyon ise herhangi bir dine inanmadığını belirtiyor. Yaklaşık 300 yıllık bir tarihe sahip olan Amerika, diğer ülkelerden farklı bir kültüre sahip. Ülkedeki Avrupa kökenli beyaz nüfus sayesinde Batı ağırlıklı sayabileceğimiz Amerikan kültürü, Afrikalı, Asyalı, Latin Amerikalı gibi göçmenlerin de etkisiyle zaman içerisinde özel bir durum aldı. Dünya siyasetindeki ve ekonomisindeki büyük etkisi sayesinde dünya kültürünü çok derinden etkiliyor. Hamburger, hot dog, sosis, kızarmış tavuk, kola gibi birçok yiyecek,
McDonald's, Burger King, KFC, Subway, Pizza Hut, Coca-Cola gibi birçok yeme içme markası Amerika menşelidir. Rock and roll, jazz, techno, hip hop, blues gibi birçok müzik çeşidi bu ülkede bulunmuş olup dünyaca ünlü ve isimlerini herkesin çok iyi bildiği, müzik dünyasına yön veren Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson gibi eski ve yeni birçok müzisyen bu ülkeden çıkmıştır. Teknoloji, bilim, sanat, dil, din, moda, spor, askeri ve siyasi Amerikan kültürü, Amerikan emperyalizminin de etkisiyle tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 1. ve 2. Dünya Savaşlarından sonra dünyanın abiliği unvanını İngiltere'den alarak tüm dünya ülkelerini siyasi ve ekonomik olarak etkiliyor. Petrol ve doğalgazın bulunduğu neredeyse bütün ülkelerde bir şekilde faaliyetini sürdüren Amerika, yıllarca kan ve gözyaşına sebep olduğu Orta Doğu ülkelerinde pek hoş karşılandığını söyleyemeyiz. Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerin de dahil olduğu Müslüman nüfus arasında sevilmeyen ülke konumunda olsa da bu ülkelerde en çok göç edilmek istenen ülke yine Amerika Birleşik Devletleri'dir. Buna bir aşk ve nefret ilişkisi diyebiliriz. Amerika-Türkiye ilişkileri onlarca yıldır karmaşık bir halde devam ediyor. Amerika, Sovyet tehdidi sebebiyle uzun yıllardır yakın ilişkilerini sürdürdüğü Türkiye'ye Kıbrıs çıkarması sırasında ambargo uygulamış ve Donald Trump yönetimi 2018 yılında Türkiye'ye ekonomik yaptırımlarda bulunsa da Türkiye Amerika'nın müttefikliğinden kopamamıştır. Amerika'nın Orta Doğu'da en iyi ilişkileri ise kuruluşundan bu yana Amerika tarafından destek gören İsrail'ledir. Bölgedeki tek Müslüman olmayan ülke konumundaki İsrail, Amerika topraklarındaki zengin Yahudi lobisi sayesinde askeri, siyasi, ekonomik, kültürel her konuda Amerika'dan destek görür. Amerika her yıl İsrail'e silah ve para yardımında bulunuyor ve Donald Trump yönetimi 2017'nin Aralık ayında Kudüs'ü bölge ülkelerinin tepkilerine rağmen İsrail'in başkenti olarak tanıdı. İsrailliler ise Amerika'yı tek ve gerçek müttefikleri olarak görüyor. Amerika, Avrupa Birliği ülkelerinin büyük çoğunluğu ile müttefiklik bağıyla bağlıdır. Amerika'nın eski bir İngiliz kolonisi olması, İngilizcenin Amerika'da resmi ve en çok kullanılan dil olması, Amerika'daki beyaz nüfusun büyük çoğunluğunu İngiliz kökenlilerin oluşturması gibi etmenler sebebiyle diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi ilişki içerisindedirler. Asya'da Japonya ve Güney Kore, Amerika'nın en büyük müttefikleri denebilir. Japonya, 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika ile iyi ilişkiler içerisine girmiş, Amerikan kültürü ülkeyi yoğun biçimde etkilemiş ve günümüzde Asya'da Çin'den sonra Amerika'nın en büyük ticaret partneri konumuna gelmiştir. Güney Kore ise Kore Savaşı sonrasında hızlı bir şekilde Amerika'nın ekonomik ve sosyokültürel etkisi altında kalarak gelişmiştir. Güney Koreliler Amerika'yı en büyük dostları ve müttefikleri olarak görür ve büyük bir sempati beslerler. Amerika'nın en iyi dostu ise kuzey komşusu Kanada'dır. Kanada ve Amerika her konuda birbirlerine destek verirler ve aralarında kültürel, siyasi, ekonomik büyük bir bağ vardır. Amerika, Kanada'nın en büyük ticaret partneridir. Kanada, çıkardığı petrol, doğalgaz, uranyum, demir, bakır gibi yeraltı kaynaklarının büyük bölümünü Amerika'ya satar. Amerika ise soğuk ve verimsiz arazilerinden dolayı tarımsal faaliyetlerin az olduğu Kanada'nın gıda ihtiyacının büyük bölümünü karşılar. Amerikan şirketlerin iş gücünün nispeten ucuz olması nedeniyle Kanada'da üretim yaparken her yıl onlarca beyaz yakalı Kanadalı daha iyi iş fırsatları nedeniyle Amerika'ya taşınıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyayı siyasi ve askeri bakımdan yöneten, filmleri, müzikleri, giyim, gastronomi ve dev şirketleriyle dünyaya etkisini her geçen gün artıran, kimi toplumlara göre dost, kimilerine göre ise en büyük düşman olan Amerika Birleşik Devletleri, gelecek yüzyılda da etkisini artıracak gibi görünüyor. Merak ettiğiniz konuları yorumlarda belirtebilir, daha fazla video için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Sıradaki ülke Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri Andorra.